Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber Python'da böyle bir ebced değeri hesaplama makinesi yapacağız. E-cinler projesi ileri seviyelere ulaştığında algoritmalarda bu makineden faydalanacağız inşallah. Arap harflerinin sayı değeri ile işlem yapmaya ve kelimelerden anlamlar çıkarıp formüller üretmeye yarayacak. Ebced hesabı ile karakter analizi de yapılabilir. Mesela Sezen kelimesinin sayı değerini hesaplayalım. S harfi, zel harfi ve nun harfi. Toplamda ebced değeri 117'ye tekamül ediyor. En yakın olduğu esma da Yamuiz'dir. Adı Sezen olan kişiler Yamuiz isminin karakteristik özelliklerine sahip oluyorlar. Yamuiz isminin manasını ve özelliklerini Allah'ın isimleri bizde nasıl tecelli eder kitabımdan okuyabilirsiniz. E-cinler projesinin ne olduğunu öğrenmek isterseniz hikayesini E-cinler Kuantum kitabımdan okuyabilirsiniz. E-cinler projesi tanıtım videolarını altta linklerini bıraktım. Linke tıklayarak kitabın içeriğini inceleyebilir. Projenin özelliklerini, amacını, hedefini videodan izleyebilirsiniz. Bu uygulamayı yapabilmek için bilgisayarınızda Python programının kurulu olması gerekir. lemanrex.blogspot.com'da Python programının nasıl kurulduğunu ve temel Python bilgilerini bulabilirsiniz. Anlaşılır olması için öz açıklamalı, bol alıştırmalı bir blog oluşturmaya çalıştım. En son eklenenler ilk başta listeleniyor. İlk eklenenleri görmek için sayfanın başına gitmeniz gerekir. En altlara doğru. Uygulamamızı yapmaya geçelim. Yeni bir dosya oluşturuyoruz ilk önce. İlk yapmamız gereken Tkinter kütüphanesini import etmek. Daha sonra makinemizi göstermek için bir pencere oluşturuyoruz. Ebced makinesi adı verelim. Makinemize başlık verelim. Makinemizin ebatları değişmesini istiyorum. Sağdan soldan oynamayı engellemek için formülümüzü yazalım.
şekilde ebatları ayarlanamaz yaptık. Matematik işlemleri yapabilmek için tüm girdileri almak için bir değişken oluşturuyoruz. Şimdi de yazı karakterlerini oluşturabilmek için komutumuzu yazalım. Pencerenin görünür halde bulunması için komutumuzu yazalım. Kaydetmemiz gerekiyor. İsim verelim. Bakın penceremiz oluştu ve kenarlardan oynayamıyoruz. Şimdi de ekranımızı oluşturalım. Ekran adında bir değişken oluşturalım. Entry kullanacağız. Ve entry'mizin özelliklerini giriyoruz. Genişliğini belirledik. Yazı karakterlerini belirleyelim. Kalınlığını 30 yapalım. İç genişliğini 4 yapalım. Sağ tarafa yazsın. Ve 6 sütunluk bir tablo oluşturalım. Bakın ekranımız burada oluştu. Şimdi butonlarımızı oluşturalım. Dal harfini oluşturalım. İlk dal isminde bir değişken oluşturduk. Buton sınıfına ait.
Butonların üzerindeki fontların özelliklerini de yazıyoruz. Butonun üzerinde yazılacak olan yazı dal harfi ve sayı değeri. Bunu hemen kopyalıyoruz. Benim bilgisayarımda Arapça karakterler bulunmadığı için daha önce hazırladığım kod üzerinden kopyalayıp yapıştırdım. Butona tıkladığımızda 4 sayısını yazdırabilmek için lambda fonksiyonunu kullanıyoruz. Tıkladığımızda 4 yazsın istiyoruz. Videoyu hızlandırmak için ben bütün bu kodları tek tek şimdi yazmak yerine hepsini kopyalayıp yapıştıracağım. Zaten yapacak olduğumuz bütün butonlarda işlem aynı. Her birinin satır değerini ve sütun değerini değiştireceğiz. Tıkla butonuna butona tıkladığımızda ne yazmasını istiyorsak o sayıyı veya metini buraya parantez içerisine alacağız. Ve butonun üzerinde görünecek olan metini değiştireceğiz. Yazıları değiştireceğiz. Butonlarımızı oluşturduk. Hemen modülümüzü çalıştıralım. Bakın butonların hepsi de oluştular. Ancak hiçbir işlem yapamıyoruz. Çünkü fonksiyonlarımızı oluşturmadık. Hemen fonksiyonlarımıza geçelim. Bunun için ilk başlangıca hemen bir fonksiyon tanımlıyoruz. Tıkladığımızda buton üzerinde bulunan sayıları yazdırabilmek için bir fonksiyon oluşturuyoruz.
Yazdıklarımızı temizlemek için silmek için bir fonksiyon oluşturuyoruz. Bir tane de hesaplama yapmak için, yani eşittir butonu için fonksiyon oluşturuyoruz. Toplama almak için bir değişken oluşturuyoruz. Fonksiyonlarımızı tamamladık. Hemen bir kontrol edelim. Bakın, makinemiz hazır. Butonlarımız çalışıyor. Hesaplama butonu ve silme butonu hepsi çalışıyor. Bu kodun tamamını lemanrex.blogspot.com adresine koyacağım. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde de bir cihazın açma kapama düğmesinin ve gösterge panelini oluşturacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.